barış ve demokratik toplum inşasıyla sosyalizmi yeniden kazanalım. Saygıdeğer düşünürler, değerli yoldaşlar, kıymetli delegeler ve sosyalizmin hala mümkün olacağına inanan tüm insanlar. İmralı Adası'nda 25 yılını tamamlayan tecrit koşulları altında Türkiye'de Kürt sorunu üzerinden bir barış ve demokratik toplum arayışıyla devletle yeniden görüşmelerin başladığı bir süreçte sizlere sesleniyorum. Sizlerle bugün burada sosyalizmin yeniden inşası yolunda Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'nda konuşmak kıymetli ve anlamlıdır. Kürtler olarak 52 yıllık PKK mücadelesiyle varlık ve onur savaşını tamamladık ve artık demokratik cumhuriyetin ve demokratik toplumun yeniden inşa edileceği bir döneme girdik. PKK, Kürt halkının ulusal varlığını güvenceye kavuşturarak tarihsel misyonunu doldurmuş, aynı zamanda ulus devlet sosyalizminin tıkanıklığını da açığa çıkarmıştır. 20. yüzyıl sosyalizmi negatif devrim hamlesi olarak ortaya çıktı ama yerine yenisini koyamadı. 90'lara gelindiğinde çoğu kesimin sosyalizmden kaçtığı bir dönemde sosyalizmde ısrar, insan olmakta ısrardır diyerek tüm yaşamımı bu umudu yeniden kurmaya adadım. Büyük bedellere rağmen yürütülen mücadele bugün teorik ve pratik eleştirilerle yoğrulmuş bir mirasa dönüşmüştür. Bu mirası doğru sahiplenmek, sosyalizmi bir anı olmaktan çıkarıp halkın nabzında canlı bir toplumsal güç haline getirmeyi gerektirir. Tarihteki sosyalist gelenek hem barış hem de demokratik toplumu inşa etmeye dönük bir miras olarak ele alınmalıdır. Ve bunun yolu da internasyonal görevleri teorik ve pratikte yerine getirmekten geçer. Ütopik sosyalistler ve Marksistler 19. yüzyıldan beri kapitalist hegemonik sistemi kapsamlı biçimde eleştirmiş olsalar da sonuç alıcı bir çizgi geliştiremediler. Bugünkü kapitalizm ise artık bir kriz değil, insan türünü tehdit eden bir hastalık düzeyine ulaşmıştır. Ulus devlet formundaki şiddet tekeli bu çöküşte belirleyicidir. Kapitalizm sadece ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağı gibi sosyalist akımların başarısızlığını da yalnızca kapitalist baskıyla izah edemeyiz. Gerilemede tarihsel ve güncel hatalar da belirleyicidir. Marksizme dönük eleştirilerim doğru anlaşılmalıdır. Marks'ı suçlamıyorum. Onun döneminde tarih bugünkü gibi aydınlatılmış değildi. Ekolojik krizi yoktu ve kapitalizm yükseliş dönemindeydi. Ve tüm bunlara rağmen Marx kendi görüşlerini sürekli sorgulayabilen, özgüveni yüksek bir ideologtur. Kadın özgürlüğünü görüyor ama bunu yüzeysel okuduğu ve derinliğine kavrayamadığı için ekonomik sömürü aşılırsa bunun da kendiliğinden aşılacağına inanıyordu. Toplumsal tarihi sadece sınıfla izah etmeye çalışmasının devlet ve ulus devleti yeterince çözememesinin bedeli ağır sonuçlar doğurmuştur. Tüm bu eleştirileri yaparken Marx'ın emeğine büyük saygı duyduğumu, niyetinden kuşku duymadığımı ve Marksizmi Marx'tan ayrı gördüğümü de eklemek isterim. Biz bazı temel konularda Marksizm ve reel sosyalizm eleştirisi yaparken bir sosyalist olarak hissettiğimiz şey öz eleştiridir. Sistem karşıtı güçlerin tarihsel materyalizmi insan toplumunun gerçekliğine uygun biçimde yeniden ele alması gerekir. Kapitalizmin 16. yüzyılda gökten inmediğini, köklerinin aşağı Mezopotamya'daki 10-12 bin yıllık uygarlık evrimine uzandığını bilmek önemlidir. Göbekli Tepe ve Karahan Tepe gibi merkezler bu tarihsel başlangıcı aydınlatmaktadır. Bu nedenle mevcut uygarlık sistemini kastik toplumsal katil sistemi olarak tanımlamayı daha doğru buluyorum. Arkeolojik ve antropolojik bulgular erkek avcı kaslarının geliştirdikleri öldürme teknikleriyle kadın merkezli klan topluluklarını bastırıp köleleştirdiğini göstermektedir. Bu insanlık tarihindeki en köklü yarılmadır. Aynı zamanda uygarlığın tüm sonraki gelişimini belirleyen büyük bir karşı devrimdir. Geçmiş tarihsel perspektiften yola çıkarak kapitalizmi çözümlemek hayli ufuk açıcı olacaktır. Bu sistemin sadece toplum içi çelişkileri körüklemekle kalmadığı, gezegeni tümden yok edecek kimyasal nükleer silah sistemleri geliştirerek, iklimi kirleterek, yeraltı, yerüstü zenginliklerini talan etmek için doğayı da tümden tahrip ederek insan türünün sonunu getirmektedir. Bu gerçekliğe bağlı kalarak yeni bir kapitalist çözümlemeyi insanlığa sunmak, internasyonalin de temel görevleri arasında olmaktadır.
Sınıftan önce bir öz savunma oluşumu olarak komün perspektifiyle ezilenlerin tarihine bakmak gerekiyor. Bunun için ilkel kabileleri komün başlangıcı olarak görüp günümüzdeki proletarya denilen sınıfa veya tüm ezilenlere kadar uzanan bir tarih perspektifine ihtiyaç var. Buna dayanarak diyoruz ki tarih sınıf mücadelesinden ibaret değil. Bunu da içermekle birlikte aşağı yukarı 30 bin yıl öncesine dayanan komünal gelişmeyle anti-komünal gelişme arasındaki bir ilişki ve çatışma süreci olarak tarihi okumak daha doğrudur. Konferansımızın sunduğum teorik çözümlemeye dayanarak yeni bir siyasi yaklaşım ve örgütlenme anlayışına katkı sunacak önemli tartışmalar yürüteceğine inanıyorum. Bu süreçte temel yöntem diyalektik materyalizmdir. Ancak klasik diyalektiğin bazı aşırılıklarının da aşılması gerekir. Çelişkileri birbirini yok eden uçlar şeklinde değil, birbirini besleyen toplumsal olgular olarak görmek zorundayız. Çünkü komün olmadan devlet, burjuvazi olmadan proletarya olmaz. Dolayısıyla çelişkiyi yok edici bir mantıkla değil, dönüştürücü bir tarihsel perspektifle ele almak gerekir. Bilimsel gelişmeler de göstermektedir ki diyalektik yöntem mutlaklaştırılmadığı sürece toplumsal çözümlemelerde hala etkili bir araçtır. Bu çerçevede komün devlet ve sınıf devlet diyalektiğinin güncellenmesi zorunludur. 20. yüzyıl reel sosyalizmin başarısızlığı da bu tarihsel diyalektiğin doğru okunamamasından kaynaklanmıştır. Devletçi sosyalizm devleti ele geçirirken sonunda devlete yenilmiştir. Ulusların kaderini tayin hakkını ulus devlete bağlayarak da burjuva politikalarının sınırlarına sıkışmıştır. Proleter ulus devlet kavramı da devletçi zihniyetin yeniden üretiminden başka bir sonuç yaratmamıştır. Bu hakikati doğru okuyarak şunu ifade ettim. Ulus devlet sosyalizmi başarısızlığa, demokratik toplum sosyalizmi ise zafere götürür. Bugün demokratik toplum sosyalizmi temelinde demokratik kurtuluşa yürüme zamanıdır. Bu yolda devlet yerine demokratik cumhuriyet, demokratik ulus perspektifiyle kadın özgürlükçü, ekolojik, demokratik toplum paradigmasıyla yeniden inşayı başaracağımıza inanarak yol almaktayım. Bu bilinç hareketimizi ideolojik ve politik yenilenmeye, örgütsel dinamizme ve haklaşmaya kavuşturarak 10. yüzyılın ihtiyaçlarına yanıt verebilecek sosyalist bir programa ulaştırmıştır. Demokratik sosyalizmin devletle ilişkisi de çözüm ve barış sürecinde yeniden şekillenmektedir. Devletle ilişkimi bir demokratikleşme ilişkisi olarak tanımlıyorum. Devlet, demokratik cumhuriyet anlayışı devletin toplum üstünde tanrısal bir güç değil, toplumla yaptığı demokratik sözleşme çerçevesinde işleyen bir yapı olmasını gerektirir. Demokratik siyaset stratejisiyle devlette değişim ve dönüşümü yaratmak, toplumu demokratik temelde yeniden inşa etmek mümkündür. Bu stratejinin hukukla temellendirilmesi ise barışın kalıcı temelini oluşturacaktır. Hukuk, devlet ile toplum arasındaki demokratik ilişkinin güvencesi ve dengeleyici mekanizması olarak şiddeti engelleyen bir çözüm aracıdır. Aynı zamanda demokratik cumhuriyetin kuruluşunu, meşruiyetini ve toplumsal düzenin yeniden inşasını kurumsallaştıran bir rol üstlenecektir. Bunun için de temel mücadele stratejisi olarak ortaya koyduğum argümanlardan biri de demokratik entegrasyon ve bunun hukuk kavramı oldu. Hukukun bireysel ve evrensel normlarla, kolektif haklarla yeniden toplum lehine yapılandırıldığı demokratik entegrasyon hukuku da 3 temel ilkeye dayanmalıdır. 1. Özgür Yurttaş Yasası. 2. Barış ve Demokratik Toplum Yasası. 3. Özgürlük yasaları. Demokratik entegrasyon hukuku hem devleti norm devletine dönüştürecek hem de toplumun kazandığı varlığı kurumsal inşaya kavuşturup özgürlüğünü başarması anlamına gelecektir. Başlattığım barış ve demokratik toplum çağrısı süreci bir diyalog sürecidir. Orta Doğu gibi karmaşık etnisiteler, dinler, mezhepler bölgesinde diyalog ve demokratik müzakere ile başarılacak çok şey vardır. Hatta anlamlı bir sosyalizmin şiddet dolu bir devrim anlayışından ziyade pozitif bir inşa ve varoluş sistematiği olarak kendini örgütlemesini, bunun da demokratik diyalog biçimde gerçekleşmesini uygun bulmaktayım. Kapsamlı ve derinliğine demokratik bir diyaloga dayanmadan sosyalizmin inşa edilse bile kalıcı olabileceğine inanmak zordur. Lenin de kapsamlı, gelişmiş bir demokrasi olmadan sosyalizm inşa edilemez diyordu.
Bu düşünce ve inançla tekrar toplantımızın başarılı geçmesini diliyor. Bitmeyen yoldaşça selam ve saygılarımı sunuyorum. 26.05.2025 Abdullah Öcalan, İmralı Adası.